Merhaba değerli izleyiciler. Teorik minimum serimizin bu bölümünde kuantum tünellemesi kavramına ve matematiksel çıkarımlarına bakacağız. Kuantum tünelleme, dalga parçacık ikiliğinin ve Heisenberg belirsizlik ilkesinin derin bir tezahürüdür. Kuantum aleminde bir bariyerin bir tarafında hapsolmasını beklediğimiz bir parçacık bazen diğer tarafta da bulunabiliyor. Bu bariyer bir nevi enerji eşiği gibi görev görmektedir ve bariyerin yüksekliği ve genişliği arttıkça tünel açılma olasılığı da azalmaktadır. Kuantum tünellemeyi tartıştığımızda tünellemenin pratikte nasıl çalıştığını anlamaya çalışan iki sezgisel kuantum modelini düşünebiliriz. Belirsizlik ilkesi kuantum mekaniğinde zaman ve enerjinin tamamlayıcı doğasına dayanmaktadır. Bu ilke bir değişkenin kesin ölçümünün diğerinde doğası gereği bir belirsizlik oluşturduğunu ima eder. Bu nedenle bir elektronun yolculuğunun zaman süresini sabitlemek enerjisinde dalgalanmalara izin verir. Belirsizlik ilkesi esasen enerji ve zamandaki belirsizliklerin çarpımının en az h bölü 2 pi olduğunu, yani bir değişkendeki artışın diğerinde azalmaya yol açacağını belirtir. Bu bağlamda yeterince kısa bir süre için elektron bir enerji bariyerini aşmak amacıyla orantılı miktarda enerji ödünç alabilir. Dalga parçacık ikiliği modelinde de elektronun hem parçacık hem de dalga olarak davranabilme yeteneği önem arz etmektedir. Burada da elektron enerji bariyerine bir parçacık olarak yaklaşır, ardından bariyerin içinde bir dalga olarak yayılır. Ve dalgalar da ses dalgalarının duvardan geçmesine benzer şekilde bariyerin içerisinden geçebilir. Ve yolculuğunu tamamlamak amacıyla diğer tarafta ortaya çıkar. Bu fenomen kuantum mekaniği prensipleriyle tutarlıdır. Tünel açmanın etkileri doğada her yerde mevcuttur. Kimyasal reaksiyonlarda, radyoaktif bozulmada bozulan parçacıkların enerji bariyerinden tünel açarak çekirdekten kaçtığı yerler vardır ve yıldızlarda da enerji üreten süreçlerde çok önemli roller oynarlar. Teknolojiye yönelik çıkarımlar, tünel diyotları gibi özel devrelerden 100 milyon kez büyütme kapasitesine sahip taramalı tünelleme mikroskobuna, kuantum etkilerinden yararlanan bir süper iletken olan Josephson bağlantısına ve tıptan jeolojiye kadar birçok alanda sayısız uygulamaya kadar geniş bir yelpazeye sahiptir. Tünel açma doğanın temelidir ve bildiğimiz şekilde yaşam için gerekli olan pek çok sürecin de temelini oluşturmaktadır. Bir tünel açma olayının evrenin kendisini başlatmış olabileceğini öne süren hipotezler de mevcuttur. Uzay ve zamandan yoksun bir durumdan uzay zaman, madde ve yaşamla dolu bir evrene geçişi bu fikir bize tasavvur ettirir. Nükleer füzyonda pozitif yüklü çekirdekler arasındaki itme, kinetik enerjilerinin bu itmeyi yenmek için yeterli olmadığı göz önüne alındığında tipik olarak onların füzyonunun gerçekleşmesine yetecek kadar yaklaşmalarını engeller. Ancak tünelleme etkileri dikkate alındığında hidrojen çekirdeklerinin yaşadığı füzyon hızı önemli ölçüde artabilmektedir. Özetle tünel açma yalnızca kuantum mekaniğinin merak ettiği bir konu değil, aynı zamanda temel doğa olaylarını ve teknolojik yenilikleri anlamamız açısından derin etkileri olan çok önemli bir süreçtir. Ve çalışması en temel düzeydeki engeller ve sınırlamalarla ilgili fikirlerimize meydan okumaya devam etmektedir. Kuantum tünellemesi aslında klasik fiziğin öngörülerine meydan okuyan bir olgudur. Klasik bağlamda eğer bir parçacık potansiyel bir engeli aşmak için yeterli enerjiye sahip değilse engeli geçmesinin imkansız olduğu kabul edilir. Bu klasik görüşe göre üzerlerine etkileyen kuvvetler tarafından belirlenen belirli yolları takip eden parçacıkların mekanik doğasından kaynaklanmaktadır. Buna karşılık kuantum mekaniği parçacıkları dalga olarak ele alarak bu bakış açısını temelden değiştirir. Böyle bir kuantum dalgası bir engelle karşılaştığında aniden durmaz. Daha ziyade genlik bariyeri içinde katlanarak azalır. Genlikteki bu azalma parçacığın bariyer içindeki konumlandırılma olasılığının azalmasına karşılık gelir. Bununla birlikte kritik olarak eğer bir bariyer yeterince ince ise diğer taraftaki dalganın genliği sıfır değildir. Bariyerin uzak tarafındaki bu sıfır olmayan genlik parçacığın orada bulunabileceğine dair sonlu bir olasılık anlamına gelir. Ve bu bariyerin üzerlerinden tırmanmak için gereken klasik enerjiye, gerekli olan enerjiye sahip olmadan bariyerin içinden etkili bir şekilde tünel açtığı da söylenebilir. Bariyer içindeki dalga fonksiyonunun üstel bozulması ve diğer taraftaki sonlu genliği potansiyel kuyusundaki bir parçacık için Schrödinger denklemiyle tanımlanır. Bariyer genişliğinin parçacığın de Broglie dalga boyu üzerinde olduğu durumlarda tünel açma önemli ve gözlemlenebilir bir etki haline gelmektedir. Kuantum tünelleme dalga parçacık ikiliğinin derin sonuçlarını ve kuantum mekaniğinin olasılıksal doğasını vurgulamaktadır.
Bu yalnızca teorik bir yapı değildir. Tünellemenin nükleer fizikteki alfa bozunumu, elektronikteki yarı iletken davranışı ve biyokimyadaki enzimatik reaksiyonlar gibi çok sayıda olaylarda gözlemlenen pratik sonuçları vardır. Şimdi de kuantum tünellemesinin matematiksel modeline bakalım. Şekilde bir sonlu potansiyel kuyusu gözükmektedir. Burada kuantum mekaniğinden özellikle sonlu potansiyel kuyusu ve enerji kuantizasyonu ile ilgili bir senaryoyu tanımlayacağız. Şimdi burada potansiyel kuyusunu çizdik. Burada x eşittir 0 ve x eşittir L aralıkları var. Bu aralıkta U eşittir 0 konumunda bulunsun. Sonlu potansiyel kuyusu deniyor buna. Burada da yükseldikçe, yani sistemde yükselme oldukça U eşittir U0 gibi bir yüksek potansiyelli bir durum söz konusu. Burada 3 farklı duruma ayrılmış gözüküyor. Şimdi burada tek boyutlu Schrödinger denklemini yazacak olursak, tek boyutlu Schrödinger denkleminde eksi h kare bölü 2m kısmi dalga fonksiyonunun kısmi türevi d kare fi bölü dx kare artı u0 çarpı psi eşittir ne oluyordu? E çarpı psi. Evet, burada h indirgenmiş Planck sabitiydi. M parçacığın kütlesi ve U0 sonlu potansiyel kuyusunun yüksekliği şu nokta. Ve E de parçacığın enerjisiydi. Psi de bize dalga fonksiyonu veriyordu. Bunu zaten Schrödinger dalga denkleminin derivasyonunda, çıkartılımında göstermiştik. Evet, burada sınır koşullar yazılıyor. Dalga fonksiyonu için sınır koşullar 3 bölge için bir süreklilikte. Psi'nin 0 olduğu, yani şuradaki 0 bölgesi, 0 konumundaki durumu için bir sınır koşulu var. L konumu, evet, L konumundaki L konumu için de bir sınır koşulu var. Ve bu sınır koşulları birbirine eşit oluyor. Çünkü dalga fonksiyonu bu bölgede, yani 1, 2, 3 farklı bölgede bulunma olasılıkları mevcut. Kuyunun sınırlarında süreklilik içerisinde, yani birinci ve üçüncü bölgeler, şurada gördüğümüz birinci ve üçüncü bölgeler kuyunun dışında olduğu için şu içerideki bölgede sürekliliğe sahip olmuş oluyor. Peki bu süreklilikten kastımız ne? O zaman da buradaki diyelim psi 1'deki bulunma olasılığı tam 0 sınır bölgesinde ve dalga fonksiyonunun ikinci durumdaki tam sınır bölgesinde bulunma olasılığı şartı eşit. Ve aynı zamanda şu 2 ile 3 arasındaki L'de bulunma şartları da eşit. Yani 2 ile L eşittir 3'ündeki durumunun L'de bulunma olasılığı. Ve bunların tabii ki de türevleri de eşit. X'e göre olan türevleri de, değişimleri de eşit. Yani bunlar da mutlak türev olarak X'e göre olan d psi 1'in sıfırda, şurada bulunma olasılığı dalga fonksiyonu türeviyle d psi 2 bölü dx L'de, pardon, sıfırda olasılığı eşit. Sonra aynı durum ne için de geçerli? Aynı durumda 2 ile 3 için de geçerli. 2 ile 3 için de L. Şunlar da L olmuş oluyor. Evet, bunlar, şu denklem o zaman bu sınır koşullarına göre çözüldüğünde bize elde edeceğimiz formülasyona bir bakalım. Çözüme bakalım. Evet, şimdi bu sınır koşulları yazıp çözdüğümüzde burada parçacığın enerjisi, E potansiyel enerjisi U0'dan az olduğunda, yani U0 büyüktür E olduğunda şu denkleme geliyoruz.
Ve burada buna bağlı bir durumu temsil eden Schrödinger denklemi de çözülmüş oluyor. Ve buradaki kuyu dışındaki bölgelerde de U'nun sonsuz olduğunda, yani U sonsuz olduğunda dalga fonksiyonu parçacığın sonsuz potansiyel bariyeri nedeniyle fiziksel olarak orada var olamayacak şekilde bulunuyor. Ve şu kısım sönümleniyor. Üstel olarak sıfıra iniyor. Peki bu koşullar altında yine bağımsız Schrödinger denklemi çözüldü ve U0 büyüktür E olan durumu göz önünde bulunduruyoruz biz. Yani U0 büyüktür E durumu şuradaki potansiyel kuyuyu temsil ediyor. Ve bu noktada da basitleştirilerek Schrödinger denklemi şu hale alıyor. Evet, daha sonra bu koşullar altında diferansiyel denklem çözüldüğünde önceden bahsettiğimiz diferansiyel denklem, bunun çözümü burada görüldüğü şekilde oluyor. Bu bir harmonik form. Burada da K dal sayısını temsil ediyor. Şimdi A ve B'yi bulmak için, yani şuradaki genlikleri bulabilmek için şöyle bakalım. A ve B'deki genlikleri bulabilmek için sabitleri x eşittir 0 ve x eşittir L'deki sınır koşulları sisteme entegre ediliyor. Bu sınır koşulları simetri nedeniyle yine kosinüs terimi sıfırlanabilir ve bu bizi sadece sinüs terimi kalır burada. Ve x eşittir L'deki sınır koşullar dalga fonksiyonunun sürekli olarak türevli olmasını da gerektirdiği için burada biz yani U0 büyüktür E durumunu göz önünde bulundurmak durumundayız. Ve bu noktada da en sonunda elde ettiğimiz çözüm, yani psi n x'e bağlı olacak değişecek şekilde an sinüs np x bölü L gibi bir fonksiyon elde ediliyor. Dalga fonksiyonunu elde ediyoruz çözüm olarak. An psi n x eşittir an çarpı sinüs np x bölü L. Peki bunu elde ettikten sonra yine bu enerjinin kuantizasyonu nedeniyle ve ayrık dalga fonksiyonlarının potansiyel kuyudaki parçacığın altında yatan kuantum sınırlamasını yansıttığı sonucuna varıyoruz. Ve burada o sınır bölgelerin dışında da tam o eşit potansiyelde şöyle göstermiştik onları. Burada da bulunma olasılığı devreye giriyor. Bu çözümün temelinde. Evet, şimdi daha da detaylı bunun sonuçlarını inceleyelim. Evet, E büyüktür U0 sınır koşulu içinde E enerjisi U0 potansiyelinden büyük olan bir parçacık senaryosu durumunda saçılma gerçekleşiyor ve dalga fonksiyonu kuyunun dışında kaybolmuyor ve bunun yerinde serbestçe hareket edebilen ilerleyen dalgaları temsil ediyor. Ve bu durumda bu sınır koşulları sürekliliğini ve türevlenebilirliğini sağlamak adına dalga fonksiyonlarının ve türevlerinin sınırlarda eşleştirilmesini içeriyor. Sınır koşulları itibariyle. Çözümlerde kuyunun dışında düzlem dalgalar, içeride ise trigonometrik fonksiyonlar şeklinde olacak şekilde parçacığın potansiyel kuyunun hem içinde hem de dışında olarak var olma yeteneğini yansıtacak. Bu noktada kuantum noktaları küçük boyutları nedeniyle kuantize edilmiş enerji seviyelerine sahip küçük parçacıklar olmakta. Ve buradaki potansiyel kuyu modelinde ise elektronların nano ölçekli yapılar içerisinde hapsolmasını açıklıyor bu sistem. Ve bu noktada da kuantum noktasının boyutunun elektronun de Broglie dalga boyu ile karşılaştırılabilir hale geldiğinde kuantum etkilerinin önemli ve baskın çıkacağı için bu etkiler
Bu noktada da potansiyel kuyu modeli tarafından tahmin edilenlere benzer ayrık enerji seviyeleri sergiliyor. Ve bu kuantizasyonda kuantum noktalarına yani ledler, lazerler, işte biyo görüntüleme gibi uygulamalarda da önemli olan boyuta bağlı emisyon olarak ortaya çıkan dalga boyu gibi benzersiz optik ve elektronik özellikleri parçacıklara kazandırıyor. Ve potansiyel kuyusundaki kuantizasyon dediğimiz gibi atomlardaki elektronların kuantize edilmiş enerji seviyelerine benziyor. Ve atomda nasıl elektronlar çekirdeğin oluşturduğu elektrostatik potansiyel tarafından sınırlanıyorsa bu noktada da ayrık enerji düzeyleri ortaya çıkabiliyor dedik. Ve bu enerji seviyeleri her bir element için karakteristik olan bir atom tarafından yayılan veya emilen spektral çizgileri belirliyor. Ve buna sonlu potansiyel kuyusu yaklaşımında da bu karmaşık kuantum sistemlerini anlamak için basitleştirilmiş bir model görevi görüyor. Ve kuyu içerisinde sıfır olmayan potansiyelin varlığı da burada e, potansiyel enerjinin manzarasını değiştirerek Schrödinger denkleminin çözümlerini değiştiriyor. Ve burada da yine kuyu sıfır potansiyeli olan basit bir kare kuyu olmak yerine kuyu içerisindeki enerji tabanını yükseltecek sabit bir U0 potansiyeline sahiptir diye sonucuna varabiliriz. Bu kuantizasyon koşulunu enerji seviyelerini ve dalga fonksiyonlarının biçimini etkiliyor. E'nin U0 potansiyelinden düşük olduğu durumlarda kuyunun içerisindeki dalga fonksiyonu parçacığın kuyu içerisindeki potansiyel enerjisine göre daha düşük kinetik enerjisini yansıtan üstel bozulma şeklinde azalan bir yapıya sahip olacaktır. Burada da grafik olarak da gösterilmektedir. Dalga fonksiyonunun potansiyel kuyu içerisindeki olasılık dağılımı ve enerji durumuna bağlı olarak oluşan yapısı. Burada da yasaklı bölgelerde bulunma olasılığının olduğu açıktır. Ve yine ikinci bölgedeki serbest parçacık için bulunma olasılığı, bu kuyunun potansiyel kuyunun dışında bulunma olasılığı da mevcut. Ve böylece de ikinci bölgedeki serbest parçacık dağılımı için geçerli dalga fonksiyonumuz da şekildeki gibi ifade edilmektedir. Evet, şekilden de görüldüğü gibi parçacığın frekansı yüksek potansiyel bölgesinde azalmakta ve parçacık enerji kaybederek sönümlenmekte sonucuna varabiliyoruz. Yani potansiyel artınca parçacık daha düşük frekansta yayılım gerçekleşiyor. Potansiyel kuyu içerisinde daha yüksek frekansa sahip. Şuradaki mavi şekle uyacak şekilde dalga fonksiyonunun formu değişmiş oluyor. Evet, engele bağlı tünellemede ise yine diyelim parçacığın önünde belirli bir engel olsun. Potansiyeli yüksek yine U eşittir. U0 potansiyeline sahip. Burada da U0, U eşittir 0 bölgesinde olan parçacık yine dalga fonksiyonunun çözümü nedeniyle bu sınır yani x eşittir l'nin sınırında ötesinde bulunma olasılığı devreye giriyor. Yine burada yeşil dalga formunu takip edecek şekilde takip gördüğümüz gibi. Yine belirli sistematik çözümü takip ettiğimizde enerjisi U0 potansiyelinden düşük olan bir parçacık için iletim olasılığı T olduğunu varsayalım. Parçacıkların klasik fizikte aşılamaz olacak bariyerlerden geçmesini sağlayan kuantum mekanik bir etki olan kuantum tünelleme olasılığını ifade ediyor bize. Ve burada da iletim ve yansıma katsayıları arasındaki ilişki T artı R eşittir 1 oluyor. Yani olasılığın korunumu sağlanmış oluyor. Tabi burada daha derine inmek için kuyu sınırlarında dalga fonksiyonu ve onun türevi için sürekli koşullarını uygulayarak ve sabitleri çözerek de normalleştirerek matematiksel manipülasyonlar yapılabilir. Bu noktada da potansiyel kuyu sınırlarındaki dalga fonksiyonunun davranışının fiziksel önemi kuantum mekaniğinin temel ilkelerine dayanmaktadır.
Potansiyel kuyusunun sınırında dalga fonksiyonu kendisi sürekli olmalıdır. Ve süreksiz bir dalga fonksiyonu gerçekleşmeyen, fiziksel olarak gerçekleşmeyen bir durum olduğu için, yani sonsuz bir olasılık yoğunluğunu ihtiva ettiği için, ima ettiği için bu süreklilik olasılığın korunumunu yansıtır ve parçacığın sınırında aniden ortaya çıkmamasını veya kaybolmamasını sağlar. Bu yüzden de zaten türevini de o noktada eşitliyoruz iki bölge arasında. Ve dalga fonksiyonunun türevi sürekli oluyor dedik. Daha sonra da klasik olarak bu yasak bölgelerde de üstel bozulmaya yol açıyor bizim denklem dalga fonksiyonu denkleminin çözümleri. Ve potansiyel enerjinin parçacığın enerjisinden daha yüksek olduğu kuyunun dışarısında da dalga fonksiyonu üstel olarak bozuluyor. Bu da yine denklemin çözümünden çıkartılan bir sonuç. Sönümlenme durumu. Ve bu üstel bozulma ne kadar hızlı olursa da tünel açma olasılığı düşük oluyor. O kadar düşük oluyor. Parçacığın yani tünel açıp o diğer bölgeye geçmesi durumu. Ve bozulma hızı da parçacığın enerjisiyle potansiyel bariyerin yüksekliği arasındaki farktan yanı sıra parçacığın kütlesiyle de belirleniyor. Yani kütlesi yüksek olanlar daha zor tünelleme etkisinde bulunuyor. Bir de aynı zamanda bozulma hızına etkiliyor. Bariyerin yüksekliği etkiliyor tabii. Yüksek bariyerlerde daha düşük olasılık oluyor. Ve kuantum tüneli ve iletim katsayısından bahsettik. Şu söylediklerimizi burada şu ana kadar bahsettiklerimizi toparladık. Ve şimdi de saçılma durumuna bakalım. Saçılma durumları bir parçacığın enerjisi bariyerlerin potansiyel enerjisinden büyük olduğunda, yani E büyüktür U0 olduğunda geçerliydi. Parçacık kuyuyla sınırlı kalmıyor ve dalga fonksiyonu ilerleyen bir dalgayı temsil ediyordu. Bundan da bahsettik zaten. Ve parçacığın enerjisi sürekli bir değer aralığı da alabiliyor. Şimdi de kuantum tünellemesinin uygulamasına bakalım. Bu uygulamalarda da örneğin yarı iletken cihazlarda geçerli tünel açma, tünel diyotları ve bazı transistörler de dahil olmak üzere birçok yarı iletken cihazın çalışmasında kritik öneme sahip. Ve bu cihazlarda akımın potansiyel bir bariyerden geçmesine izin vermek için tünelleme etkisinden faydalanılıyor. Ve hızlı anahtarların elektronik bileşenler için de temel oluşturuyor. Bir diğer uygulama alanında kuantum bilgisayarları ve kuantum bilgisayarlarının temel birimleri olan kuantum bitleri veya kübitler durum geçişleri için kuantum tünellemeyi kullanıyor. Ve bu noktada da kuantum tünellemede kuantum hesaplamaların gücünün temel taşı olan durumların süperpozisyonunda, yani kübitlerin var olmasına olanak tanıyor. Ayrıca taramalı tünel mikroskoplarında kullanılıyor. Tünelleme akımlarından yararlanarak yüzeyleri atomik düzeyde görüntüleyebilen ve nanoteknoloji için bir araç görevi gören, tek tek atomlardan manipüle edebilen taramalı tünel mikroskopları uygulamalarında kullanılıyor. Bir de son olarak bahsedelim nükleer füzyondan. Özellikle Güneş ve diğer yıldızlarda kuantum tünelleme etkisi nükleer füzyonun oluşması için klasik olarak mümkün olandan daha düşük sıcaklıklarda gerçekleşmesine olanak tanıyor. Ve bunun nedeni de protonların güçlü nükleer kuvvetin harekete geçmesine ve onları helyuma kaynaştırmasına yetecek kadar yakın gelmek için elektrostatik bariyerden tünel açabilmesiyle mümkün oluyor. Biyolojik sistemlerde de kuantum tünelleme elektron tünellemesinin reaksiyon zincirinde bir adım olduğu enzim reaksiyonları ve fotosentez gibi biyolojik süreçlerde de rol oynuyor. Kuantum tünellemenin etkileri çok geniş uygulama alanları var ve bu somut teknolojilerle de bu teorik olarak çıkarsanan durumlar test edilip deneysel olarak doğrulanmış. Ve bu kuantum etkilerinin fiziksel dünyayı en temel düzeyde anlamamız ve manipüle etmemizin nasıl ayrılmaz bir parçası haline geldiğini de göstermekte. Dinlediğiniz için teşekkürler. Sağlıcakla kalın.